Evet, selam arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda biraz hem sohbet edeceğiz hem balıkları gezdireceğim. Bir de hani en çok sorulan işte bu akvaryumlar nasıl böyle berrak oluyor? Ne yapmamız lazım? Bunlarla ilgili bir kısa bir tüyo vereceğim size. Yalnız arkadaşlar kanala da abone olalım. Çünkü abone olmadan izleyen çok arkadaşımız var. Abone olalım ki sayımız daha çok artsın. Daha çok hobiciye ulaşalım. Bilginiz olsun. Şimdi bizim bu akvaryumlara baktığımız zaman her zaman berrak. Yani buna bir çok böyle kendimizi efor harcamıyoruz yani. Böyle çok zaman harcamıyoruz berrak olsun diye. Sadece olması gerekenleri yapmışız daha 3 sene önce, burayı açmadan önce. Hala o berraklık devam ediyor. Şimdi burada ilk defa akvaryum kuracak arkadaşlar da bir tavsiyem olacak. Sonraki süreçlerde de bu berraklığı korumak için ne yapmamız lazım onları anlatacağız. Mesela ilk kurulumda hemen diyelim bir akvaryum kurduk. Hemen peşine balık atmayacağız. Yani bunun bir süreci var. Akvaryumu koyduk. Akvaryumu önceden ayarlayacağız. Nereye koyacağız? Akvaryumu koyduğumuz zaman güneş görmeyen bir yer olacak. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani öyle bir şey ki güneş görmese bile gün ışığı görmeyecek. Hani akvaryumun kendi ışığıyla ancak balığı akvaryumu aydınlatabilirsiniz. Yani gün ışığı gördüğü zaman yosundan kurtaramazsınız. Arkadaşlar devamlı içini silmek zorunda kalırsınız ama akvaryum kurulumu yapacağınız zaman mutlaka diyoruz ki su düzenleyici, bakteri kültürü bunlar olmalı ki ilk bir hafta akvaryum filtreleri çalışacak. Daha sonra ne yapacaksınız? Balığı koyacaksınız. Hemen yani suyu koyup bir iki gün sonra balık koymakla olmuyor. Ya da su düzenleyici, bakteri kültürü bunları koymadan balık koyamıyoruz. Yani bu süreçlerde de ne diyoruz? Bakın buradaki ilaçlarımız var. Ne diyoruz? Su düzenleyici ilaç kullanmamız lazım. Mesela bunları şöyle bir yakından gösterelim arkadaşlar. Su düzenleyici ilaç. Zaten bunlar bizim aquariumexpress.com sitemize girdiğiniz zaman zaten var. Su düzenleyici diye arama yapın, sitemizden çıkar. Ya da düzenleyici yazın. Yani ürünün kısaca bir adını yazın çıkar. Mesela bakteri kültürü dediğimiz Baktofit. İlk kurulumda şöyledir bunların kullanım miktarı 20 litreye 15 damladır. 200 litreye de bir kapaktır. Öyle bir kullanım şekli var. Yani mesela diyelim buradaki ilaçların hepsini tek tek göstereceğim. Hangisi ne işe yarar, ne yapmamız lazım, nasıl kullanılır. İlk önce kurulum için su düzenleyici her zaman lazım. Arkadaşlar şu akvaryuma ne yapıyoruz? Haftalık bir su değişimi yaptığımız zaman dinlendirdiğimiz suya mesela 20 litreye 15 damla damlatacağız. Su orada dinlenecek. Daha sonra ne yapacağız? Birkaç gün sonra o suyu ekleyeceğiz ki risk olayını azaltalım. Yani balıklarda o su değişiminde bir şok etkisi olmasın. Su düzenleyici. İlk kurulumda bakteri kültürü. Bunlar olmadan akvaryumdan performans beklemeyin. Yani balıklar ölür, akvaryum bulanır. Onun için risk yapmamak için bunları kullanmak lazım. Sonradan da tabii hani kullanmadığınız zaman dediğim gibi balık ölümleri olur. Şu berraklığı mesela gösterelim. Hani bizim buradaki şu berraklığı bir gösterelim arkadaşlar. Bakın. Bakın böyle baktığımız zaman şimdi ben bu ilaçları tabi akvaryuma dökmüyorum. Biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bizim burada depolarımız var. Burada şöyle göstereyim. Burada su depoları var. Burada yan tarafta da var. Burada dinlendirme sürecinde ne yapıyoruz? Su düzenleyiciyi oraya katıyoruz. Oradan sonra şey yapıyoruz. Akvaryumlara ekliyoruz. Ne yapıyoruz? Burada bakın çeşmeleri var. Buradan su değişiminde çeşmeden ekliyoruz. Zaten filtreleri ne yapıyoruz? Akvaryum suyuyla yıkıyoruz ki bakteri kültürü ölmesin. Bu önemli. Bakın buradaki süreç. Bu her zaman böyle berrak içindeki balıklarla beraber. Baktığımız zaman yani bu ilaçların faydası var. Mesela diğer ilaçları ben size göstereceğim arkadaşlar. Neler var? Onları göstereceğim. Şöyle bir yakından şöyle bir çömeleceğim. Şimdi şu beyaz benek ilacı çok etkili. Daha önceden metilen mavisi kullanıyorduk.
metilen mavisi kullanıyorduk. O da 3-4 sefer uyguluyorduk her gün. Ama inanın şunu kullandığınız zaman 1-2 defa, zaten bununla ilgili zaten ayrı bir video çekeceğim. Bu beyaz benek ilacı. 1-2 defa kullanımda geçiriyor. Hem beyaz benek hem mantar olsun. Ya balıklarda hafif böyle bir halsizlik olduğu zaman kullanabilirsiniz. Bu ilacın ayrı bir videosunu çekeceğim. Bu çok önemli bir ilaç arkadaşlar. Bakın şu Spotex sitemizde var zaten. Spotex. Bunu kullanabilirsiniz. Ayıracağım bunları. Burada ne var? Mesela ciklet besliyorsak haftalık kullanabileceğimiz balıklar için vitamin. Ondan sonra şunları tek tek göstereceğim. Bütün balıklar için vitamin. Net görünüyor mu? Biraz daha yaklaşalım istersen net görünmesi için. Bu Multivit lepistesleri için. Zaten bizim sitemize aquariumexpress.com'a şey yaptığınız zaman görünüyor muyum? aquariumexpress.com'a yani ürün arama kısmına vitamin yazdığınız zaman zaten hepsi çıkacak bunların. Ondan sonra nitrozone, bu da işte balıklarda kuyruk erimesi, mantar, bunun için bir ilaç. Ve de şunlar Japon balığı vitamini, karidesler için vitamin, beta için vitamin, daha sağlıklı beslemek için bu. Bugün bunları paylaşayım. Bunlar da mesela bakın beta vitamini, bu Baktofit, bunu anlatmıştık. Bakteri kültürü, su düzenleyici. Başka ne vardı? Karides vitamini, karides besleyenler için haftalık 20 litreye 15 damla. Burada ne vardı başka? Bunlar da bitkiler için arkadaşlar. Bitkiler için mineraller, vitaminler diyelim. Bunlar da. Bunlar tabi hepsinin faydası var. Hobici olarak biz de tabi kullanıyoruz bunları. Hem berraklık için hem balıkların daha canlı görünmesi için, sağlıklı olması için ekstradan bunları da kullanalım ki işte ise yani yarın bir gün bir balıklarda bir sıkıntı olduğu zaman hani niye sıkıntı oldu demeyelim. Çünkü bunlar olduğu zaman daha güzel olacak. Mesela biz şu an frontozala kullandığımız cikletler için kullandığımız mesela vitamin var. Ya renklerini çok fark ediyor. Artı kullandığımız beta vitaminleri, onlar çok fark etti. Ve de şu içeriği göstereceğim. Bakın bu da bizim bitkili akvaryum. Bakın bitkili akvaryumda da bakın benim kullandığım ilaçlar burada. Görüyorsunuz. Karbondioksit sistemi yok. Sadece bitki vitamini kullanıyoruz. Sadece ilk kurulumda gübre kullanmıştık. Daha gübre kullanmıyorum. Bakın bu. Doğal bir göl ortamı akvaryumu. Yine şöyle aklınıza takılan olan sorular olursa da yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Eksik anlattığım bir şey de varsa. Bakın burası da bizim yatı köklü bir akvaryumumuz. Burada lepistes ve vatoslarımız var. Salyangozlarımız var. Salyangoz çeşitlerimiz var. Burada gördüğünüz gibi. L144 vatoslarımız var. Lepistes yavruları falan var. Görüyorsun buraya da bir doğal dekorlu akvaryum yapmışız. Tabi haftalık su değişimini yaparak akvaryumu daha canlı tutmaya çalışıyoruz. Yani su değişimini balıklar da sever. Suyu yenilememizin maksadı hani bu biraz balıkları da hızlı büyütüyor. Betalarımız da burada bakın. Bu vitaminleri damlattıktan sonra bayağı bir tabi belli ediyor kendini arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi bazen de böyle balıkları gezdiriyoruz, akvaryumları gezdiriyoruz. Neler var, neler yok. Bunları da gezdiriyoruz. Bilginiz olsun. Diğer zaten akvaryumla ilgili dekorlar, bunları Instagram sayfamızdan paylaşıyoruz arkadaşlar. Hani ben akvaryumlarda dekorları falan çok seviyorum. Tavsiye de ediyorum. Hani bazıları diyor ki salınım yapıyor mu işte bilmem ne. Mutlaka salınım yapsa bile artık eskisi gibi böyle zararlı ürünler kullanılmıyor ama çok böyle renkli taşlar zaten tavsiye etmiyorum ama böyle bir doğal dekor haricinde de yine yapay
dekor falan kullanabiliriz. Yani sonuçta içindeki birçok ürünler plastik. E, Bu ürünler de zamanda tabii ona göre dizayn edilmiş. Onun mühendisi ona göre balığın sağlığını bozmayacak şekilde yapmışlar. Bizim anlattığımız bu. İnşallah eksik olan bir şey yoktur. Dediğim gibi bizim kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Arasında videolar falan paylaşacağız. Paylaşıyoruz zaten. Sorularınız çok geliyor. Onlarla ilgili de zaten videolarla cevap veriyoruz. Bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar. Yakında da bunun bir videosunu paylaşacağım. Anladınız ne olduğunu, ne işe yaradığını bilirsiniz değil mi? Nasıl çalıştığını. Bununla ilgili bir kısa video paylaşacağım Instagram'da. Instagram adresimiz de Aquarium Express arkadaşlar. Oradan da takip edin. Bu videomuz da böyle oldu. Görüşmek üzere. Arkadaşlar takibe devam.